Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine şahane bir toka anlatımı yapacağım. Gördüğünüz üzere görüntüsü gayet hoş, gayet de şık duran bir toka yapım arkadaşlar. Yapımı da çok basit. Hemen malzeme bilgisiyle başlayalım. Ben ördüm bir tane, diğer eşini birlikte yapacağız tüm detaylarıyla. Arkasına belinden bu şekilde bir bağcık, yani örgüyle yaptım. Dikerek bunu da arasından kolayca geçirebileceğiniz bir toka, klipsli toka yaptım. Bunu şu kısımlarından silikon yardımı ile de daha da sağlamlaştırabilirsiniz. Ben göstermek için silikonla yapıştırmadım. Bu şekilde uzunca tek bir parçadan oluşuyor. Sadece şu belindekine ayrı örüp dikiyoruz. Ve kullandığım malzemeyi sizlerle paylaşacağım. Yine ip olarak Alize Cotton Gold, rengini de bu şekilde net görüntü versin diye kamerada bu şekilde bir renk tercih ettim. Dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bu ördüğüm tokayı 3 milim bir tığla ördüm arkadaşlar. Siz tığ numarası ne kadar kalınlaşırsa o kadar toka büyük oluyor. İnceldikçe de tokamız daha da küçük oluyor. Şimdi öreceğim tığ numarası da yine patiklerde, babetlerde kullandığım 1,75 milim 2 numara bir tığla öreceğim. Daha da küçük bir toka elde etmek için. Sadece fikir amaçlı iki türde, yani 2 numarayla da örüp göstermek istedim sizlere de birlikte görelim diye. Bunu kaç sıradan oluşturdum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüşüm bunu, bu kutucukları file görüntüsünü vermek için. Şimdi bu ince tığla öreceğim için 7 sıra öreceğim ben arkadaşlar. Şimdi birlikte ördüğümüz zaman zaten göreceğiz. Ama eğer böyle bir büyük toka elde etmek istiyorsanız, saçta daha büyük çocuklarımızda kalın tığlarla 3 milim 4 milimle de olabilir arkadaşlar, örebilirsiniz. Gayet hoş duruyor. Gördüğünüz üzere böyle saç tepesine takıp şu şekilde aşağıya doğru sarkan bir toka modelimiz. Hemen şimdi başlamak istiyorum. Kullandığım tokada zaten arkada gösterdim. Şöyle bu şekilde de bir toka kullanabilirsiniz. Şu aradan geçirip, şu belinden geçirdiğimiz kısmı aradan geçirip yine silikon yardımıyla arka kısmını da yapıştırarak sağlamlaştırabilirsiniz. Benim böyle büyüklü küçüklü klipsli tokalarım var. Dediğim gibi küçük yaparsanız, şimdi ben bu tığla daha ince bir tığla öreceğim için daha küçük olacaktır. Birlikte göreceğiz ördükçe. Ben bu büyüğünü kullandım. Büyük olan tokamda. Sizler de tuhafiyelerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu toka malzemelerini. Hemen şimdi başlıyorum. Öncelikle ipime bir düğüm atarak başlıyorum. Ve 222 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 220 adet zincirimizi çekelim ve devam edelim. Evet, 222 adet zincirimizi çektik. Bu şekilde uzunca bir zincir oldu. Hemen şöyle baştaki ilk şu zincirden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'uncuya 2 tane, şöyle 2 tam arasına, şu alttaki tek dalı kalacak şekilde batıyoruz. Kaydırma tekniğiyle çıkardık. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Hemen bakın şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'ye arada 4 tane bırakıyoruz. 5.'ye yine kaydırma tekniğiyle böyle zincir görüntüsü oluşturuyoruz. Yani 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5.'ye şöyle aradan ikisini üstte, tek dalını altta bırakacak şekilde düz tarafından kaydırma tekniğiyle batıyorum.
1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar, 1 2 3 4 5, 5. zincir boşluğuna batarak bu şekilde başa kadar gelelim. Sonuna kadar 5 zincirle arada 4 tane bırakarak, bakın 1 2 3 4 5.'ye batıyoruz. Sonuna kadar aynı bu şekilde ilerleyelim. Evet, sonuna geldim. 2 3 4 5, bakın 1 2 3 4 zaten denk geliyor. Sondan en son ilmeğimize batarak kapatacağız burayı. Evet, bir zincir çektim. Geriye dönüyorum. Bu şekilde toplamda 43 tane kutucuk oluşturduk. Bakın arkadaşlar, 43 tane oldu benimkisi. Geriye bir zincir çekerek ters tarafını çevirdim. Ve bakın, ilki değil ikincisine yine buradan 2 dalına, altta bir dalı kalacak şekilde, yine bakın diğerine direkt yine bir tane daha geçiş yaptım kaydırma tekniğiyle. Tam ortayı bulmak için arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir zincir çektim. Önce şu ikincisine battım, sonra diğerine tekrar zincir çekmeden geçiş yaparak tam 5 zincirde şu üçüncü zincir ortasına denk getirdik kaydırma tekniğiyle buraya. Evet, şimdi direkt bakın, bu 5 çektiğimiz 5 zincirler vardı. Bunların tam ortasını buluyoruz ve kaydırma tekniğiyle batıyoruz. 3 4 5, hemen diğerine geçiş yapıyorum. Bakın 1 2, üçüncünün yine böyle ters taraftan altta bir dalı, şöyle 2 tanesini üste çıkaracak şekilde kalacak şekilde batıyorum. 3 4 5, yine bakın bu üçüncü zaten ortayı göreceksiniz, belli oluyor. 1 2, şu üçüncü ilmeğime altına bir dalı, üstüne 2 dalı üstte kalacak şekilde yine bu sırayı da sonuna kadar yine 5 zincirle hızlıca örelim arkadaşlar. Sonuna kadar gelelim, devam edelim. Evet, sonuna geldik. 1 2 3 4 5 zincir yine çekiyorum. Yine üçüncüye kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çektim, yine ters tarafını çevirdim arkadaşlar. Bakın, bir ikinciye batıyorum, burada direkt geçiş yapacağım. Şu kısma kaydırma tekniğiyle geçtim. Sonrasında hemen yanındakine atlamadan, buradaki amaç üçüncü tam ortayı bulmak. Şu kutucuktaki 1 2 3 4 5 zincir yine çekiyorum. Aynı bu sırada bu tarafa gelirken ne yaptıysak yine ortayı bulup üçüncü zincir içerisine kaydırma tekniğiyle bu 5 zincirle oluşan kutucuklarımızı oluşturmak. Bakın, şöyle kalınca içerisinden batıyorum. Altta tek dalını bırakarak tekrar göstermek istiyorum yakından. Bakın, bir, şöyle ortayı 1 2 3 ters tarafından içerisinden tığımı çıkardığımda görünecektir. Altta sadece tek bir dalı kalıyor. Tam ortasından batıyoruz. Bu sırayı da sonuna kadar yine üçüncü sıramız oluyor. Toplamda dediğim gibi öncekini 3 numara tığla 6 sıra ördüm. Bunu 7 sıra örmeyi düşünüyorum. Önce bir 6 sıra yapalım ve bakalım ne kadar bir genişliği olacak. Çünkü tığ numaramız inceldikçe
tokamızın bu kutucukları da daha küçük olacaktır. Tokamızın boyutu da küçülecektir arkadaşlar. Şimdi sonuna kadar devam edelim. Evet, yine 3. sıramızın sonuna geldik. Son kutucuğu yapacağız. Her sırada da bir kutucuk eksiliyor. Bakın arkadaşlar, kaydırmayla buraya çıkmıştık. Hemen şimdi son kutucuğa battım. Burada gördüğünüz gibi bir zincir çekiyorum. Bu kutuda eksiliyor. Her sırada 43 ise 42 oluyor. 41 oluyor. Bir kutucuğumuz eksilecek. Şimdi yine bir zincirle geriye döndüm. Bir ikinciye kaydırma tekniğiyle batıyorum. Hemen yanındakini, ortayı tam buluyorum. Geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekip yine her sırada bu 3 sıraya kadar nasıl ördüysek toplamda yine 6 sıra örelim arkadaşlar. Genişliğine birlikte 6 sıra sonunda bakalım. Dediğim gibi ben size genişliği uygun gelirse 6 sırada tamamlayın. Değilse ben bir sıra daha fazla yapmak istiyorum diğerinden. Burada yapacağımız bir şey kalmadı. Ayarlayıp 6 veya 7 sırada tokamızı bu şekilde her sıra nasıl yapıyorsak bu şekilde tamamlayarak gelelim arkadaşlar. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bakın sonuna kadar toplamda 7 sıradan yaptım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 sıra kutucuktan oluşturdum. Ve son kutucuğu da yaparak 5 tamamlıyoruz tokamızın bu etabını. Evet, burada kesiyorum. Kesip iplerimizi temizleyelim. Sonrasında tokamızın bu ortadan küçük bir belini kemer gibi bir şey örüp bağlayacağız arkadaşlar. Evet, şimdi ben bunu 10 zincir 11 zincir ya da çekin arkadaşlar. Dediğim gibi bu küçüklüğüne göre 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çekip 10 tane sık iğne yapacağız. Hemen ikincisine normal düz tarafından tek dallarını alarak sık iğnemizi yapıyoruz. Bir sırada geriye dönüp yapacağız. Dilerseniz siz 3 sırada yapabilirsiniz. Bir zincir çektim. Hemen dibine batarak bu sırada da yine 10 sık iğnemiz, düz batıyoruz. Tek dalına vesaire batma yok bu sırada da. Ben bu sırada tamamlayacağım. Siz dilerseniz nasıl seviyorsanız daha kalın olsun istiyorsanız birkaç sıra daha fazla örerek yapabilirsiniz ama bu gayet ideal oluyor. Hemen sonuna da batıyorum ve ipimi burada uzun kesiyorum arkadaşlar. Dikeceğiz. Şöyle göz kararı uzunca kestim. Çıkardım ipimi de. Buradaki ipimizi temizleyelim. İğnemi taktım ve burada bunu hazır ettim arkadaşlar. Şimdi şu düz tarafından doğru dikeceğiz. Şimdi önce şu fiyonkumuzun biraz bağlama kısmı var. Bu şekilde ben ayarladım. Uzunluğunu şu uç tarafları denk gelecek şekilde şöyle biraz daha ön tarafa çekeceğim. Bunu bağlamak şu kısmı hemen şu alttan ipimi alıyorum. Şu orta kısmından
önce bir bağlayıp bunu sabitleyelim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde bağlayıp zaten arka tarafını çevireceğiz kendimize doğru. Ortadan uçlarını bağlıyoruz. Sonrasında da bu arkadan iğnemizi belinden takıp dikeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde bağladım. İpimi burada 2 kez sabitleyip kesiyorum ve hemen önden ters tarafı değil, bu şekilde düz tarafını fiyonkumuzun, tokamızın beline, kısa olduysa eğer, ben sıkı sevdiğim için bu şekilde, siz daha bol büyük istiyorsanız 11 zincir değil de 12, 13, 14 bu şekilde çekip daha büyük yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle karşılıklı dikip sıkıca bunu buraya sabitliyoruz. Bu şekilde ön tarafta kalmış oluyor. Bizim fiyonkumuzun arkaya elinizle de kaydırabilirsiniz. Bunu da buraya birkaç kez düğüm atarak sabitleyelim. Bu kadardı. Çok basit bir toka arkadaşlar. Hemen burada kesiyorum. Gördüğünüz gibi çok şık bir toka. Dediğim gibi, ister bunu arkadan böyle silikon yardımıyla yapabilirsiniz. İsterseniz büyüklü küçüklü klipsli tokalarla da bu da çok kullanışlı oluyor. Hemen şu aradan geçirerek bakın, tokamız hazır. Aradan geçirerek bu gayet sağlam bir şekilde oluyor. Ben biraz sıkı ördüğüm için şu belindeki kuşağı biraz zor geçirdim, ama bol yaptığınızda çok güzel diğerini gayet kolay bir şekilde içeriye geçirdim arkadaşlar. Bu kadardı toka yapımı. Bakın aradaki farka, bu biraz daha büyük oldu. Biraz daha küçük ince tığla örülünce bu şekilde, kalın tığla bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sizler de benimle birlikte gayet kolay bir toka yaparak birlikte örüp bitirdiğimizi umuyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.